Yeni bir videodan da herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni Renault Arkana. Renault markasının B-SUV segmentinde üretilip C-SUV segmentinde yer alan yeni oyuncusu Arkana, sıra dışı lüks tasarımı ve heybetli duruşu ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Şimdi gelin yeni Renault Arkana hakkındaki tüm yenilikleri, teknolojileri ve bizi nelerin beklediğini en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Fakat ufak bir hatırlatma, halen daha kanala abone değilseniz eğer kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Renault Arkana ilk kez Rusya'da Dacia'nın efsanevi modeli Duster'ın B0 platformu üzerinde inşa edilip satışa sunuldu. Bizim odak noktamızda olan ikinci nesil Arkana ise Renault-Nissan ortak platformu CMF-B üzerinde üretiliyor. İlginç bir detay olarak ismi sayısız savaş suçuyla anılan Sırp politikacı Jölkorjas Knajtević'in takma adı Arkana ile olan benzerliğinden dolayı yeni Renault Arkana eski Yugoslavya ülkelerinde Megane Conquest ismiyle satışa sunuluyor. Yeni Renault Arkana'ya önden baktığımızda Renault markasının diğer modellerindeki tasarımının birebir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Nispeten ufak diyebileceğimiz ön ızgara ve onu köşelerde tamamlayan C şekilli gündüz farlarına sahip aydınlatma grubu oldukça şık gözüküyor. Onun hemen altında yeni Arkana'nın SUV özelliklerine gönderme yapan yükseltilmiş ön tampon yer alıyor. Aynı platformu paylaştığı yeni Captur ile kıyaslandığında ön tasarımının popüler Renault modeli Megane'ı andırması dikkat çekiyor. Genel olarak oldukça heybetli ve karizmatik duran bu tasarım benden artı puan alıyor. Yeni Renault Arkana'nın profiline geçtiğimizde ise Arkana'yı Arkana yapan müthiş bir tasarım bizleri karşılıyor. Yeni Renault Arkana'nın profiline baktığımızda daha önce BMW X6 ile hayatımıza girip hemen ardından birçok lüks SUV modelinde gördüğümüz 4 kapı kup formu bizleri karşılıyor. Benim oldukça beğendiğim ve otomobile yakıştığını düşündüğüm, satın alma tarafında en büyük tercih faktörünü oluşturacak bu tasarım hamlesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Bu eğik tavan çizgisinin iç mekandaki yansıması nasıl olacak? Bunu da ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Bunun dışında yine Captur ile kıyaslandığında daha düz ve daha az hareketli kapı panelleri ve omuz çizgisiyle yeni Renault Arkana oldukça ağırbaşlı görünüyor. Jant seçenekleri konusunda ise 17 ve 18 inç boyutunda seçim yapılabiliyor. Yeni Renault Arkana'nın arka tarafına geçtiğimizde ise Renault Megane ile olan büyük benzerlik bizleri karşılıyor. Yeni Renault Arkana'nın arka tarafı yeni Megane'ların ikonik stop tasarımını paylaşıyor. Bunun sonucunda yeni Arkana C segmentinde olduğunu net şekilde hissettiriyor. Özellikle akşam sürüşlerinde oldukça ikonik ve tarz bir görüntü sunan bu stop tasarımını ben oldukça beğeniyorum. Yine önde ve profilde yaptığımız gibi yeni Captur ile kıyaslandığında tampon altında yer alan difüzör haricinde herhangi bir benzerlik göremiyoruz. Yeni Arkana boyutlar konusunda Renault'un C-SUV segment temsilcisi yeni Kadjar'dan bile daha uzun boyutlara sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Yeni Renault Arkana 4568 mm uzunluğunda, 2034 mm genişliğinde ve 1576 mm yüksekliği ile C segmenti boyutlarında bulunuyor. Yeni Renault Arkana'nın iç mekanına geçtiğimizde ise Renault markasının genel tasarım diliyle burada da karşılaşıyoruz. Yeni Renault Arkana hem diğer Renault modelleriyle hem de yeni Captur ile neredeyse tamamen aynı diyebileceğimiz bir iç mekana sahip olmasıyla dikkatimizi çekiyor. Yenilenen direksiyon simidi, yenilenen ön konsol, yenilenen orta konsol, multimedya sistemi ve klima kontrol ünitesi yeni Captur ile tamamen aynı. Donanım seviyesine göre arkasında vites pedallarının da bulunduğu yeni Arkana'nın yenilenen direksiyon simidinin hemen arkasında versiyonlara bağlı olarak değişen 4.2, 7 ya da 10.2 inç büyüklüğünde tamamen dijital bir gösterge paneli yer alıyor.
Konsolun ortasında bulunan multimedya ekranı ise 7 inç büyüklüğünde yatay veya 9.3 inç büyüklüğünde dikey olmak üzere seçim yapılabiliyor. Dokunmatik hassasiyeti gayet iyi olan bu multimedya ekranı üzerinden araç ile ilgili birçok ayarı yapabiliyorsunuz. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı servislerini bu ekran üzerinden kullanabiliyorsunuz. Küçük eşya gözleri ve saklama alanı tarafında kapı içlerinde, vites önünde ve kol dayamanın hemen altında oldukça kullanışlı alanlar bulunuyor. Ayrıca yine son dönemde tüm otomobillerde görmeye başladığımız ve bence büyük öneme sahip 2 adet USB bağlantı noktası, AUX ve 12 volt soket girişi vites önünde kendine yer buluyor. Aynı zamanda opsiyonel olarak kablosuz şarj pedi de yeni Arkana'da satın alınabiliyor. Vitesin hemen arkasında üzerine yeni Arkana'nın anahtarını da koyabileceğiniz alan ve elektronik park freninin hemen arkasında ise 2 adet bardaklık yer alıyor. Bununla birlikte daha önce lüks segment otomobillerde görmeye alışık olduğumuz tamamen elektrikli yolcu koltuğu yeni Arkana'da opsiyonel olarak satın alınabiliyor. Bunların yanı sıra kaliteli müzik konusunda hassas olan kullanıcılar için Bose Premium ses sistemi opsiyonlar listesinde yer alıyor. Yeni Arkana'nın arka koltuklarına geldiğimizde ise aracın kup formundan dolayı kafalarda oluşan soru işaretlerine net bir cevap buluyoruz. Yeni Arkana'nın baş mesafesi 862 mm, ön koltuk ile arada bulunan boşluk ise 211 mm olarak boğuk hissettirmeyen ideal bir yaşam alanı sunuluyor. Üzerlerinde çocuk koltuğunu takmak için Isofix bağlantılarının da bulunduğu ve tamamen yatarak bagaj hacmini arttıran arka koltuklar oldukça şık ve konforlu gözüküyor. Bununla birlikte arka yolcular için orta konsol üzerinde USB bağlantı noktalarının bulunması benden artı puan almayı başarıyor. Yeni Renault Arkana bagaj hacmi tarafında benzinli modelde 513 litre, hibrit motora sahip modelde ise 480 litre bagaj hacmi sunuyor. Arka koltukları tamamen yatırdığımızda ise benzinli modelde 1269 litre, hibrit modelde ise 1263 litre bagaj hacmi sunuluyor. Yeni Renault Arkana'nın duyduğunuzda çok hoşunuza gidecek gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri neler? Gelin hep birlikte öğrenelim. Yeni Renault Arkana'da hayatınızı kolaylaştıracak birçok aktif ve pasif güvenlik özelliği bulunuyor. Bunların ilk sırasında olası kazalardan en az şekilde yara almamızı sağlayan çoklu hava yastıkları yer alıyor. Ayrıca yeni Arkana'da bulunan sensörler sayesinde herhangi bir tehlikeli yakınlaşma algılanırsa sizin yerinize fren yapan otomatik acil fren sistemi, özellikle sollamalarda oldukça işe yarayan aynalar üzerinde yer alan kör nokta uyarı sistemi, tamamen dijital gösterge ekranı üzerinden kullanılabilen ve hız cezalarına karşı etkili olan trafik işaretlerini tanıma sistemi ve son olarak 70 km üstü hızlarda aracın şerit içinden çıkmasına izin vermeyen şerit takip asistanı yeni Renault Arkana'da bulunuyor. Yeni Renault Arkana'da bulunan sürüş yardımcı özelliklerinde ise adaptif hız sabitleyici ile özellikle yoğun dur-kalklı trafikte ayağınız gaz ve fren pedalı arasında mekik dokunmadan yeni Arkana ile seyahat edebiliyorsunuz. Bununla birlikte özellikle gece sürüşlerinde daha güvenli ve konforlu yolculuk yapmanızı sağlayan otomatik yanan uzun farlar ve daha önce lüks otomobillerden aşina olduğumuz otomatik park özelliği de yeni Renault Arkana'da bulunuyor. Şimdi gelin yeni Renault Arkana'daki yenilenmiş motor seçenekleri ve kombinasyonları neler? Kısaca bir göz atalım. Yeni Renault Arkana'da içten yanmalı motorların yanı sıra benzinli ve elektrikli motorun birleşiminden çıkan hibrit motor teknolojisi bulunuyor. Benzinli motor seçeneğinde 1.3 litre hacminde TCE motor bulunuyor. 4 silindir 16 valf olan bu motor 140 beygir güç ve 260 Nm tork üretiyor. 7 ileri çift kavrama otomatik EDC şanzıman ile yönetilen bu motor karma tüketimde 100 kilometrede 5.7 litre yakıt sarf ediyor.
Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki motor seçenekleri ve kombinasyonları ülkelere ve bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor. Yeni Arkana'da şanzıman tarafında hem 7 ileri EDC otomatik hem de Xtronic CVT şanzıman seçeneği bulunuyor. Yeni Arkana'da bulunan diğer motor seçeneği ise başlı başına yeni bir teknoloji olan 1.6 litre içten yanmalı motor ile elektrikli motorun birleşiminden ortaya çıkan E-Tech hibrit motor oluyor. Toplamda 143 beygir güç ve 255 Nm tork üreten bu motor çok oranlı otomatik şanzıman ile yönetiliyor. 100 kilometredeki ortalama tüketiminin 4.9 litre olduğu E-Tech motor yakıt tasarrufu konusunda ön plana çıkıyor. Yeni Renault Arkana Avrupa'da 28.000 eurodan satışa sunuluyor. Yeni Renault Arkana'daki tüm yenilikler ve detaylar bu şekildeydi. Ben yeni Renault Arkana'nın özellikle kup formundaki tasarımını oldukça beğendim. Tabii bana sorarsanız satın alma tarafında halen daha net bir karar vermiş değilim. Peki siz yeni Renault Arkana hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni Renault Arkana hakkındaki düşüncelerinizi ve aklınıza takılan her şeyi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.